Sevgili dostlar selam. Tekrar birlikteyiz. Bu videomda sizlere önceden haber verdiğim üzere Rus pokerinin kart çekme karar tablosunu ve bahis veya pas geçme karar tablosunu anlatacağım. Ekinde de anahtar tablolarını vereceğim. Kanalımı beğenirseniz ve diğer videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız abone olmanızı rica ederim. Konumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ödeme yaparak kart istemenin birkaç amacı var. Bunları azalan önem sırasıyla inceleyelim. 1. Olmuş bir eli 6. kartı alarak daha iyileştirerek ikinci bir ödeme alabilmek. Bakın bu olmuş bir el. Siz buna bir kart alıp ikinci bir ödeme alabilmeye çalışıyorsunuz. Aldınız. İşte size 2 adet straight oldu. Veya 2. 6. kartı alarak bir straight veya flush veya daha iyisini yapmak. Bu örnekteki ele straight yapmak amacıyla bir kağıt alıyorsunuz ve amacınıza ulaştınız. Şimdi bakın kural çok basit. Ya bu örnekte olduğu gibi straight yapmak için bir ara kart istiyorsanız sizin bu ara kartı bulduğunuz takdirde 2 adet straight yapıyor olmanız gerekmektedir. Ya da gut shot yani bir ara kartı çekecekseniz elinizin açar bir değeri olması gerekmektedir. 3. Kasanın açık olan kartından daha küçük bir pere 3 kart alarak daha değerli bir el elde etmek amacındasınızdır. 4. Kasanın açık kartının üzerindeki 2 veya daha fazla royal karta kağıt çekerek elinizi iyileştirmek amacındasınızdır. Royal kartlar arkadaşlar, royal flush yapan kartlar demektir. Yani 10, vale, kız, papaz ve as. Buradaki örnekte görüyorsunuz kasanın 8'lisinden büyük 2 tane royal kart var. Bu royal kartları tutarak 3 kağıt çekerek elini iyileştirmek istiyor oyuncu. 5. As papazınızı tutarak 3 kağıt çekerek elinizi iyileştirmek. 6. Kasanın açık kartından yüksek 3 veya daha fazla straight flush kartına çekerek elinizi iyileştirmek. 7. Kasanın açık kartından yüksek kartınıza 4 adet kart çekerek elinizi iyileştirmek. Eğer bu 7 maddenin hiçbirisi sizin elinize uymuyorsa ilave kart almamanız, dolayısıyla kart değiştirme veya 6. kart alma bedeli ödememeniz temel stratejiye göre sizin iyiliğinizedir arkadaşlar. Hiçbir zaman da asla 5 kart değiştirmeyiniz. Şimdi örneklerle vereceğim durumlarda ise ilave kart istemeyin arkadaşlar. Bunun en güzel örneği 2 per yani döper. Hiçbir zaman döpere kart almayacaksınız arkadaşlar ve daima döperinize direkt oyuna gireceksiniz. Kasanın açık kartından daha yüksek per ile oyuna girin. Kart istemeyiniz. Bir per ve as papaz ile çoğu elde oyuna gireceksiniz arkadaşlar. Nerede ne zaman girmeyeceğinizi de açıklayacağım size birazdan. Bu durumda kart istemeyip oyuna giriyorsunuz. Kasanın açık kartı sizin 5 benzemez elinizdeki yüksek kartınıza eşit veya büyükse pas geçin, kart istemeyin arkadaşlar. Maalesef çoğu insan bu temel stratejiye uygun olarak oynamıyor. Pas geçmemek için ya da her perlerini kare yani four of a kind yapma hevesiyle devamlı ve gereksiz yerlerde gereksiz kart isteme bedeli ödüyorlar ve eksi %2,02 olan kasa avantajını bu tarz bir oyunda eksi %10'lara kadar yükselterek çok daha fazla zarar ediyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar kasaya karşı tek oyunculu, tek box'lı oyunun kart çekme karar tablosunu tablo No 3 olarak açıklamalara ekliyorum. Bilginiz olsun. Ama şimdi burada bu tabloyu sizle birlikte örneklerle inceleyeceğim. Şimdi 5 kartlı elinizde eğer flush veya bu straight flush da olabilirdi. Veya straight de olabilirdi. Royal flush da olabilir. Bu 4 durumda da yani straight flush, royal flush. Her zaman 6. kartı isteyeceksiniz arkadaşlar. Anlaştık mı? Four of a kind'ınız var. İlave kart almayın arkadaşlar. Kareniz varsa ilave kart almıyorsunuz. Elden full house'unuz gelmiş. Kasanın açık kartı sizin kartlardan değilse 6. kartı isteyin. Eğer kasanın açık kartı sizin kartlardan birisi ise yani bu durumda vale veya yedili ise 6. kartı istemeyin. Eğer üçlünüz varsa three of a kind, four of a kind yani kare yapmanız mümkün değilse ilave kart istemeyin. Kare yapmanız mümkün ise üçlünüzü tutun. Bu örnekteki 4 ve 7'yi atın ve yani 2 kartınızı değiştirin. Şimdi ne demek istiyorum mümkün değilse kart istemeyin?
İleride göreceksiniz arkadaşlar. Bazen diğer oyuncuların kartlarında görebiliyorsunuz. Yani bir yerde bir vale gördüyseniz bu sizin four of a kind yapma ihtimalinizin olmadığını gösteriyor. Bu takdirde kart istemiyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz. Bunu tekrar ediyorum ama bu o kadar sık yapılan bir yanlış ki arkadaşlar. Onun için tekrarda fayda var. İki periniz yani döperiniz varsa kart istemiyorsunuz. Şartlar ne olursa olsun kart istemiyorsunuz. Böyle giriyorsunuz. En karışık noktalardan birisi bir per artı as papaz. Şimdi kural şu. Kasanın açık kartı kız veya daha küçük ise ve sizin periniz ikili veya üçlülerden müteşekkilse ikili ve üçlüleri ve diğer kartınızı atıyor. As papaza 3 kart çekiyorsunuz. Yani 2 ikiliyi 2 üçlüyü tutmuyorsunuz. Yani 2 ikili 2 üçlüye as papaz ve 7'yi atıp kart almıyorsunuz. Veya tek kart almıyorsunuz 6. Yapacağınız şey basit. Ne dedik? Kasanın açık kartı kız veya küçükse, sizin periniz ikili veya üçlüyse, ikili ve üçlüleri ve diğer ıskarta kartınızı atıyorsunuz. As papaza 3 kart çekiyorsunuz. Bura anlaşıldı sanıyorum. Şimdi bu örnekte olduğu gibi 2 tane dörtlü var. Kasanın açık kartı ne olursa olsun arkadaşlar. Bu elle kart istemeden oyuna giriyorsunuz. Yani burası ne olursa olsun. Kasanın açık kağıdı ne olursa olsun. Sizin 5 kartlı orijinal elinizde ikili ve üçlüden büyük bir per varsa, dörtlü, iki ve üçlüden büyük. Yanında da bir as papanızınız varsa böyle oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Kart almıyorsunuz. Şimdi bir perle ne yapıyoruz ona bakalım. Elinizde kasanın açık kartından büyük bir karttan periniz olması durumunda bu örnekte olduğu gibi iki ucu açık straight için veya ara kart isteyen straight için veya flush için 6. kartı isteyin. Bir sinek gelirse flush yapıyorsunuz. Elinizde kasanın açık kartından büyük bir karttan periniz var ise ve straight veya flush yapma ihtimaliniz yok ise kart almadan oyuna girin. Elinizde kasanın açık kartından küçük bir karttan periniz var ise perinizi tutun ve diğer 3 kartınızı değiştirin. Şimdi bakın burada bir incelik var arkadaşlar. Demin verdiğimiz örneklerde oyuncunun peri kasanın açık kartından büyükse hatırlayın straight için, flush için kart çekiyorduk. Demek ki ne zaman geçerliymiş o durumlar? Oyuncunun perinin kasanın açık kartından büyük olması durumunda. Ama durum tersi olursa yani elinizde kasanın açık kartından küçük bir karttan periniz var ise perinizi tutun ve diğer 3 kartınızı değiştirin. Yani flush veya straight için 6. kartı almayın. 3 kartınızı değiştirin. As papazınız varsa flush için 6. kartı isteyin arkadaşlar. Ara kart isteyen altılı bir straight için 6. kartı yine isteyin arkadaşlar. Şimdi as papaz ellerimizin şimdiye kadar örneklerinde biz krupiyenin açık kartının as veya papaz olmadığı durumları inceledik arkadaşlar. Şimdi krupiyenin açık kartı as veya papaz olursa elimizdeki as papazla nasıl hareket etmeliyiz onu göreceğiz. Dediğim gibi krupiyenin açık kartı as veya papaz olması durumunda ara kağıt isteyen bir straight için de 6. kartı isteyiniz arkadaşlar. Bu dediğim durumlar yoksa as papazınızı tutarak 3 kartınızı değiştirin arkadaşlar. Elimizde hiçbir şeyimiz yoksa ne yapıyoruz? Yani 5 benzemez kartımız varsa. Flush için 6. kartı istiyoruz arkadaşlar. Bu belli. Ara kart isteyen altılı bir straight için 6. kartı istiyoruz. As veya papaz veya royal kartları tutarak en fazla 4 kart değiştiriniz. Kasanın açık kartından büyük 2 veya daha fazla royal kartı tutun. Bu yoksa kasanın açık kartından büyük 3 adet straight flush kartını tutunuz ve 2 kartınızı değiştiriniz. Bu yoksa kasanın papaz veya daha küçük açık kartına karşı elinizdeki ası tutup diğer 4 kartınızı değiştiriniz. Bu yoksa kasanın vale veya daha küçük açık kartı var ise papazınızı tutup 4 kart değiştiriniz. Kasanın açık kartı kız veya papaz veya as ise bu durumda pas geçiniz. Kasanın açık kartı 5 veya daha küçük ise elinizdeki kızı tutup 4 kart değiştiriniz. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada bir incelik var. Nedir o incelik? Bir kartınızı tutup 4 kartınızı değiştirme durumlarında
uymanız gereken krupiyenin kağıt büyüklükleri var. Sizin büyük kartınız papazsa krupiyenin açık kartının valeden büyük olmaması gerekiyor ki 4 kart çekebilirsiniz. Aynı şekilde sizin büyük kartınız kızsa krupiyenin açık kartının 5'ten büyük olmaması gerekiyor. Temel strateji böyle söylüyor. Bunların hepsinin matematiksel açıklamaları var, ihtimal hesapları var arkadaşlar. Ben size sonuçları söylüyorum. Şimdi bakın küçük bir değişiklik yapıyoruz ve ne oluyor? Hani dedik ya kızı tutup 4 kart çekmek istiyorsan krupiyenin açık kartının 5 veya 5'ten küçük olması gerekiyor diye. Ama eğer sizin elinizde krupiyenin açık kartından var ise kasanın açık kartı vale ile altılı arasındaysa yani elinizde de kasanın açık kartından var ise var şu durumda 9'lu. O zaman elinizdeki kızı tutup 4 kart değiştiriniz. Bütün bunlar da yoksa artık pas geçin. Daha da zorlamayın arkadaşlar. Kart çekme ve değiştirme işlemi bittikten sonra sıra ödeme yaparak antenin iki misli olan bahis yapma yani oyuna girme veya pas geçme kararı vermeye gelir. Arkadaşlar bu strateji ise tablo No 4 olarak ektedir. Bahis koyma yani antenin iki misli bahis koyma veya pas geçme karar tablosunu birlikte inceleyelim. Şimdi bu aşamaya kadar siz kartlarınızı değiştirdiniz, kart değiştirmiyor, tek kart istiyorsanız 6. kartınızı da aldınız. Sonuçta elinizde bu eller var. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar eğer elinizde bir per varsa bu per 3 veya daha yüksek kartlardan oluşmuşsa bahsinizi koyun oyuna girin. Demin ne dedim? Periniz 3 veya daha yüksek kartlardan oluşmuşsa dedim. Periniz 2 adet ikili ise ve kasanın açık kartından 1 adet gördüyseniz antenin iki misli bahsinizi koyarak oyuna girin. Kasanın açık kartından görmediyseniz pas geçin arkadaşlar. Şimdi bakın bu örnekte kasanın açık kartından görmediniz 2 adet ikiliniz var oyuna girmiyorsunuz. Eğer kasanın açık kartı altılı değil de üçlü olsaydı siz arkaya bahis koyup oyuna giriyordunuz. Neden? Çünkü sizde de bir üçlü var. Yani kasanın açık kartından bir tane görmüş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir de as papazlı örneklere bakalım. Sizin as papazla bu elle oyuna girmeniz için arkadaşlar kasanın açık kartından en az 2 tane görmüş olmanız gerekir. Bakın burada bir tane görüyorsunuz. Bu bir tane görmeniz yetmiyor. Bir tane daha görüyor olmanız lazım. Yani başka bir oyuncunun elinde de görmeniz lazım. Aksi takdirde bu elle oyuna girmiyorsunuz. Şimdi başka bir örneğe bakalım arkadaşlar. Yine elimizde as papaz var. Fakat kasanın açık kartı da papaz. Şimdi bu durumda kasanın açık kartından en az bir tane gördüyseniz, bir tane gördük, papazımız var. Ve de kasanın açık kartı as veya papaz ise, evet onu da sağlıyoruz. Sizin elinizde de as papaz vale varsa veya daha iyisi as papaz kız varsa arkaya bahis koyup oyuna giriyoruz. Yani bunu yapabilmek için bizim kasanın açık kartının as veya papaz olması, bizim as papazımız var bir tanesini dolayısıyla görmüş oluyoruz. Elimizde de as papazın yanında bir vale veya bir kız olması gerekiyor. Elimizde as papaz olduğu diğer durumlarda, bu bahsettiğim durumlar dışındaki durumlarda pas geçiyoruz. 5 veya 6 benzemezle de zaten pas geçiyoruz arkadaşlar. Hiç maceraya girmeye gerek yok. Şimdilik burada duruyorum. Sevgili dostlar, bu videomun da sonuna geldik. Rus pokeri daha evvel söylediğim gibi oldukça karışık bir oyundur. Sorularınız varsa mutlaka yazın, bekliyorum. Bir sonraki videomda bu videoda incelediğimiz Rus pokerinin kart çekme karar tablosundaki kararlarımızın matematiksel analizlerini inceleyeceğiz. Bu kararların matematiksel hesaplar sonucu çıktığını, hiçbir kimsenin ben dahil kişisel görüşleri olmadığını göreceksiniz. Hepinizi bekliyorum efendim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.